İnsanoğlunun en güzel özelliklerinden biri hoşgörü. Bence hoşgörü hiçbir fikrin doğru ve mutlak olmadığını kabul etmekle başlıyor. Bir şey iyi olsa bile farklılıkları kolay kabul etmiyoruz. Ama öyle bir yemek var ki nerede yapılırsa yapılsın birçok insan kendi bildiğinden farklı yapılsa bile ona karşı hoşgörülü davranıyor. Yani asıl adı kibbe olduğu söylenen ve Lübnan'dan gelen içli köfte konusunda herkes belli parametreler konusunda birleşiyor. Biz de bugün size klasik bir Maraş içli köftesi göstereceğiz. Sonra da Batı'da okumuş, o teknikleri iyi bilen bir şef kendine göre bir yorum katmaya çalışacak ve tartışacağız. Burada amacımız günümüzde artan sağlık konusunda hassasiyeti de dikkate alarak içli köftenin lezzetinden ödün vermeden evrensel bir boyuta ulaşabileceğini göstermek. Gastronomi adeta bir mikrokozmos. Normal hayattaki sosyal, kültürel, ekonomik sorunların iz düşümlerini bu küçük ve sınırlı sandığımız gastronomi alanında da görebiliyoruz. O yüzden hayattan ne bekliyorsam aynısını gastronomiden de bekliyorum. Şimdi Mustafa Usta, siz bu işin pirisiniz. Estağfurullah. Bir hikayenizi önce bir kısaca nasıl girdiniz bu işe? Kahramanmaraş'ta doğdum, Türkoğlu ilçesinde. 80'li yıllarda bizim orada işlerimiz bozulmuştu. Kahramanmaraş'taki borçlarımızı ödememiz lazımdı. Biz de İstanbul'a geldik. İşte burada biz işlerimizi toparlamaya çalışıyorduk aslında. İşte ne yapalım diye düşünürken annemden bir fikir çıktı. Babama dedi ki ya işte Ali içli köfte yapsam satabilir misin dedi. Babam da onu gurur meselesi yapmadı. Tabii ki satarım dedi. Satmak zorundayız dedi. Çünkü bir borç miktarı vardı bizim Kahramanmaraş'ta bıraktığımız. Onları ödememiz gerekiyordu. Annem evde bir tencerenin içinde işte 20-30 tane içli köfte yaptı. Babamın eline verdi. Babam sokaklarda satmaya başladı. Yıllarca o sattığı içli köftelerle borçlarını ödedi. Bizim hikayemiz aslında biraz böyle başladı. Çok önemli bir kamplaşma var burada biliyorsunuz. Haşlama mı, kızartma mı diye. Siz nasıl yapıyorsunuz? Haşlama köfte daha sağlıklıdır kızartmadan. Evet. Ama biz hem kızartma yapıyoruz hem haşlama yapıyoruz. Yöreye göre küçük değişiklikler var. Yöreye göre değişiyor. Hepsi de kendine göre güzel yapıyor aslında. Yani muhakkak. Hep derler ki ya işte bizimki daha iyi, bizimki daha iyi falan. Evet. Ben ona katılmıyorum aslında. Hepsi ayrı güzellik. Başlayalım isterseniz. Tabii, teşekkür ederim. Mustafa Usta bir şey unuttun orada ya. Neyi unuttum acaba? Çeyrek altın koymadın. Evet. Aslında doğru söylüyorsunuz. Biz önceleri yaptığımız zaman kıymayı kavururken annelerimiz içerisine bir tane çeyrek altın koyarlardı. Artık o kimin şansına çıkarsa içli köftenin içine girecek o çeyrek altın yerken çeyrek altını bulan çok şanslı oluyordu. Dişini kırıyordu. Dişini kırıyordu ama zengin oluyordu. Onunla yaptırırdı. Çeyrek altın oluyordu. İçli köfteyi mesela bölge bölge değişiyor, şehir şehir değişiyor. Hepsi ayrı ayrı güzel, kendine göre güzel yapıyorlar. Çünkü biz bunu restoranımızda da, özellikle tezgahımda da çok görüyorum. Ya işte ben içli köftemiz güzel diyorum. O diyor ki bana benim anneminki kadar güzel değildir diyor. Ben de zaten her zaman şunu söylüyorum. Önce annenizinki güzel, sonra bizimki güzel diyorum. Her bölge kendine göre güzel yapıyor. Hepsi ayrı bir lezzet diyorum ben. Çünkü içli köfte farklı bir kültür. Gerçekten Türk mutfağında, özellikle Anadolu'nun mutfağında içli köftenin çok özel bir yeri var. Ne koyduk? Tereyağı, pul biber ve nane koyduk. Gördüğünüz gibi içli köftelerimiz de pişti. Evet. Teşekkürler. Ben tereyağı bol severim. Oo. Şöyle. Güzel. Afiyet olsun. Teşekkürler. Önce koklayayım. Bu nane çok güzel, mis gibi. Eline sağlık. Ben içli köftenin dünyanın en özel lezzetlerinden biri olduğunu düşünüyorum.
Evet. Sonuçta böyle basit gözüküyor fakat bu basit gözükmenin gerisinde gördük yani. İnanılmaz bir beceri düzeyi var yani hem emek hem de uzun sürede hazırlanıyor. Ben 2 tane yiyeceğim şimdi. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Umut Şef, hoş geldin önce. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Teşekkür ederim geldiğin için. Sizden önce değerli bir şefimiz Mustafa Bey yıllardır ikinci kuşak bu işi yapıyorlar. O bize Maraş usulü haşlama yaptı. Çok lezzetliydi. Ben kendimi tuttum, fazla yemedim. Afiyet olsun. Epey bir geçmişimiz var birlikte. En son bulunduğun yerde ben de gelmiştim. Aslında meze, Türk mezeleri. meze. Fakat onları çok güzel, değişik yorumluyordun. İçli köfte nasıl başladı? Çünkü orada içli köfte yoktu. Onu yorumlamamıştın. Geleneksel olarak tükettiğimiz ayranlı içli köftenin ayran köpüklü limon yerine portakal kremalı bir varyasyonunu yapacağız. Birçok bölgede üstüne sonradan kırmızı biberle tereyağı eritirler, dökerler. Onun yerine de yine aynı biberden bir biber kreması yapıp biber kremasını da üstüne kullanacağız. Peki bunu yaparken sağlık boyutunu da dikkate aldınız mı? Biz fırında içli köfte yapacağız aslında. Enteresan. Evet, daha farklı bir şey yapacağız. Bir yanım teknik olarak Avrupa mutfağını iyi biliyor ve onu öğrendim. Bir yanım hem pratik hem kültürel olarak Anadolu mutfağı. Bu yüzden de aslında iyi kültürünü bildiğim mutfakla tekniğini bildiğim mutfağı birazcık birleştirdim. Sonra olmaya başlıyor aslında. Üründen bilgi alıp, üründen haz alıp o üründen tabak yapmaya başlıyorsun. İçli köfte aslında Anadolu'nun her yerinde farklı farklı tekniklerle, farklı farklı ürün karışımlarıyla her bölgede kendine ait olan bir şeyi katarak ürünü hem geliştirmişler hem de bölgelere özel, şehirlere özel bir konum oluşmuş. Bu yüzden de bu kadar geleneksel bir tarifi bile bu kadar geleneksel mi yapmak gerekiyor fikrini düşündüğümde hayır, başka bir şey olabilirmiş aslında. Baharatı pişirmemeye dikkat ediyoruz genelde. Ki kokusu çıksın Evet, ama aynen öyle. özünden kaybetmesin. En son sumak ekleyeceğim içine. En sevdiğim baharatlardan biridir. Sumaksız yaşayamıyorum. İtalyanlar nasıl pesto soslarını dünyaya anlatıyorlarsa bizim de sumak ekşisini, özellikle nar ekşisini dünyaya anlatmamız gerekiyor. O yüzden de bu reçetede de biraz sumak kullanacağım. Hem içine hem de yanındaki sosta var zaten. Sumak gerçekten dünyaya bizim özellikle tanıtmamız gereken bir şey. Ve bizim Kahramanmaraş'ta sumak aşırı kullanılır. Sumak ekşisinin çekirdeğini biz alırız, toplarız. Zaten 20 kilo sumaktan şöyle yarım litre falan bir sumak sosu çıkar. Ve onu şu kadarcık yarım litre sosu bir sene kullanırsınız. İçli köfte böyle gelenekselde 2 tekniği var. Ya kızartılır ya haşlanır. Bizdeki %99 kızartma çok ağır basar. Çünkü nedense kızartılan ürünler güzeldir, lezzetlidir. Böyle bir alışkanlık var en azından. Ama artık mesela bunu da hayatımızın bir şekilde dışına atmamız gerekiyor. Bu yüzden de hem haşlama tekniğini kullanmayacağız, bugün özelinde söylüyorum, hem de kızartma tekniğini kullanmayacağız. Fırında pişen, fırında da pişirilebileceğini aslında birazcık anlatmak için kendiyle pişen, içinde herhangi bir şey olmayan klasik bir içli köfteyi farklı teknik hem pişirme anlamında hem de sunum anlamında bizim sağlığımıza en çok aldığımız 2 tane ortam var. Bir tanesi yediğimiz yemekler, bir tanesi soluduğumuz hava. Ya bu ikisi birbirine çok bağlı şeyler. Ya yediğimiz yemekle soluduğumuz hava aslında aynı şey günün sonunda. Bu yüzden de tabii ki artık her şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Her tabak başına bu kadar özen gösterirsek, her tabağa bu kadar 2 tane dokunuşla sağlık anlamında bir şey katarsak bence totalde çok şey eder. Biz de kendi adımıza çabalıyoruz. Şöyle disklerimiz oldu. 6 tane diskimiz var. Teknik olarak kaşık çevirme anlamına gelen birer kanel iç kıymasından koyacağız. Size az önce gösterdiğim bu biber kremasını üstüne sıkacağım. Portakal sosunu da üstüne gezdireceğim ki o elde etmeye çalıştığımız limon tadını bütün ürüne yaymış olalım. O eski tariflere uyacaksak çok az dut gezdirebilirim. Bence çok iyi bir fikir. Şimdi biz de tadına bakacağız. Evet, size de içli köfte sunmuş olduk. Afiyet olsun.
Şimdi yorumlarınızı rica edeceğim. Tabakta bana göre pozitif birçok öge var yani klasik mutfağa göre düşünmesi gereken. Bir kere hafif, çok hafif. Hala tam emin değilim. Fırında mı yoksa haşlama da güzel oluyor. Özellikle bu dut pekmezi gerçekten bir lezzet vermiş. Yani burada önemli olan bizim amacımız seçme değil, hangisi daha iyi değil. Bir, geleneksel saklamak istiyoruz. İki, nasıl hayatta tek düzelik sıkarsa insanı her konuda farklılık görmek istiyoruz ama farklılığın da bir teoriye dayanması, iyi bir nedene dayanması lazım bir şeyi değiştirdiğiniz zaman. Umut Şef'im gerçekten güzel dokunuşlar yapmış. Ben fırında içli köfte hiç bugüne kadar yememiştim. Bunu da yemiş oldum, tattım ve gerçekten çok beğendim. Güzel olmuş. Geleneklerin üzerine modernize edilmiş bir içli köfte gördük. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Ben ikinize de teşekkür ediyorum. Amacımıza da bugün ulaştık. Amacımız şu, amacımız diyalog. Amacımız geleneği gerçekten iyi bilen bir şefle hem geleneği bilen hem de onun üstüne özellikle yeni teknikler öğrenmiş ve onlardan, gelenekten ilham alan bir şefin bilinen yemekler üzerine ne gibi boyutlar ekliyor ve bu ikisi arasındaki diyalog. Bir şekilde kamplaşma yerine diyalog ve birlikte en iyi arama. Bugün tahmin ediyorum ki bunu gerçekten gösterdik, bunun olabileceğini. Çok teşekkür ediyorum Biz size çok de. teşekkür ederiz. Ne sevgi kaldı insanların yüreğinde, ne de hoşgörü. Unuttuk. Yargılamadan önce dinlemeyi, kırıp dökmeden önce düşünmeyi. Öyle demiş büyük şair Cemal Süreyya. Ülkedeki gastronominin durumu da bu. Farklı yemeklere karşı ya da aynı yemeğin farklı versiyonlarına karşı hiçbir hoşgörü yok. Ama güzel bir istisna var. Bu da içli köfte. İnsanlar burada farklı versiyonları kabul ediyor, hoşgörüyle karşılıyor. Günümüzde değişen, giderek daha da artan sağlık konusundaki hassasiyeti ve duyarlılığı da işin içine katarak, lezzetten ödün vermeden ama içli köftenin farklı versiyonlarını araştırabilirler. Geleneği korumak demek, geleneği aynı zamanda günümüze adapte etmek demek. Çünkü bunu yapamazsak aslında ne o ülke mutfağını, o bayrağı ileri taşıyabiliyoruz ne de geleneği koruyabiliyoruz.